Son bir Manor videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde artık tüm kıtayı ele geçirmenin vakti geldi. Bir sürü askeri birlik yapacağız. Bir sürü evi tekrardan inşa edeceğiz, yükselteceğiz. Büyük bir metropol haline geleceğiz ve artık tüm kıtaya hükmümüzü göstereceğiz. Çok fazla aileye ihtiyacımız olduğundan dolayı tabii ki de en önemli olan şeylerden bir tanesi ev. Açıkçası benim için en önemlisi bu. Ne kadar çok aile o kadar çok savaşacak asker demektir. Ne kadar çok savaşacak asker o kadar büyük bir ordu demektir. O yüzden mümkün olabildiği kadar evleri tekrardan kurmaya, inşa etmeye başlamamız gerekiyor. Köylülerimiz prenses gibi olduklarından dolayı sürekli hastalanıyorlar. O yüzden şifalı bitkilere ihtiyacımız var iyileşmeleri için. Onların ticaretine ufaktan girebiliriz. Elimizde bulunması gerekiyor iyileşmeleri için. Bir yandan diğer arkadaşlar da inşaatlara ufaktan başlamışlar. Gayet güzel. Bunlar bittikten sonra zaten yanlarına ufak bir ev daha inşa edeceğiz. Aynı alan içerisinde. Böylece aynı alanda birden fazla aileyi barındırabileceğiz. Gayet güzel. Tarla işlerimiz de gayet başarılı gidiyor. Elmalarımız büyümeye başlamış bile. Çiftliğimiz de gayet iyi durumda. Üretime tam gaz devam ediyoruz. Yeni yaptığımız evlerin bahçelerinde keçi kulübesi yapalım ki bir post gelirimiz olsun. Özellikle bunu deriye çevirmek ve başka işlerde kullanmak amaçlı bunlara bayağı bir ihtiyacımız olacak. Ufaktan keçi kulübelerine başlayabiliriz. Daha sonraki yapacağım evlerde de birazcık böyle yumurtaya yönelebilirim. Çünkü yumurta çok az, yeteri kadar gelmiyor. Bir yandan da yiyeceğe de ihtiyacım var. Bir düşman birimi görülmüş. Nerede görülmüş? Sağ üst tarafımızda. Barbarlar geliyor. Madem geliyorlar biz de hazırlıklarımıza başlayalım. Ne kadar askerimiz varsa ki halihazırda bir sürü askerimiz var aslında. Malum ya okumuz, küçük kalkanımız, büyük kalkanımız, mızrağım ne ararsan var açıkçası. Yeterli kadarıyla askerimiz de var elimizde. Önceki videolardaki gibi çok büyük bir kaos olmayacaktır. Malum hatırlarsınız bu arkadaşlar sürekli sapık gibi gelip köyümüzü yağmalıyorlardı. Her yeri ateşe veriyorlardı. Her yerlerde ölen insanlar vardı vesaire. Ama artık bu saatten sonra durumlar değişti. Askeri birliklerimiz var. Kim gelirse gelsin herkese kafa tutabilecek durumdayız. Hiç sıkıntımız yok açıkçası. Bütün askerlerimizi gayet güzel bir şekilde bir tepeye konuşlandırdık. Fakat bu arkadaşların bir tanesi sağ tarafımızdan açıktan alıyor. Diğerleri aşağı yoldan geliyor. Sadece bir birim. Onlar 18'er kişilik galiba. Evet 18'er kişilik. Üstümüze geliyor. Nasıl koşuyorlar bak bak. Bu arkadaşlar burada kendi yolunu kaybetti galiba. Sıkıntı yok. Yolu gösteririz. Bu okçu arkadaşları da bu aşağıya atalım. Aslında okçular için çok güzel bir ortam. Tepeden gayet güzel bir şekilde konum olarak o aşağıdan gelenleri vurabilir ama buradaki arkadaşlar tamam buradakiler gayet avantajlı. Bu okçularımız da aslında bakarsan avantajlı ama bunlar tepenin altında kaldılar. Sıkıntı yok. Oklarımız bir şekilde gidiyor oraya. Toprağın içinden geçiyor falan ama olsun yani sonuçta gidiyor galiba gördüğüm kadarıyla. Buradaki arkadaşlar yeter mi bunlara? Umarım yeter. Şu anlık yeterli gibi gözüküyor. Ama ekstradan bir takviye yapabiliriz. Bu okçuları buraya alalım. Emin olamadım açıkçası okların oraya gidip gitmediğinden. Tamam burada bir zafer almışız. Bunları da hemen buraya yönlendirebiliriz. Arkadaşlar gelin hemen serisinden. Kavga var. Gayet güzel. Ya bu saatten sonra zaten bu barların hiçbir şansı yok. Çok az kaldılar. Bak bak nasıl geliyor bak. Kaya kaya geliyorlar. Saldırın oğlum. Saldırın. R yok. Geri vites yok. Bu saatten sonra sadece ileri gidiyoruz. Helal oğluma. Gayet güzel bir zafer daha aldık. Üstüne bir de nüfus kazandık. Tamam bunları artık dağıtabiliriz. Bunlar odun falan toplasın. Köy işlerini yapsınlar. Gayet güzel bir şekilde barbarları savuşturduk. Kendi köyümüze devam edebiliriz. Bu arada en son level atladığımızda zırh üretimine puan vermiştik.
Bir sonraki puanı da açıkçası tekrardan gelişmiş zırh yapımından devam etmeyi düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar askeri konuda gitmeyi düşünüyorum, özellikle bu teknoloji ağacında ki ilerleyen savaşlarda çok daha rahat edebilelim. Şu elma ağaçların görüntüsü çok güzel değil mi? Bak, sonbaharda bile böyle çok tatlı bir görüntüsü var. Çok hoşuma gidiyor ya. Keşke her yer elma ağacı olsa. Ben bile elma ağacı olsam keşke. Köyümüzün level atlaması için doğal olarak evlerin seviye atlaması gerekiyor. O yüzden de evlerin tekrardan inşaatı için mümkün olduğu kadar çok kaynak ayırıp aile ayırmaya çalışıyorum. Fakat bir yandan da şu an çiftçilikle de uğraşmaya çalıştığımdan dolayı çok fazla aile çiftçilikte var. Allah'ım, elmalar çok güzel gözüküyor. O yüzden bir şu tarla ekim işleri bittikten sonra tekrardan yapı inşaatına öncelik vermeyi düşünüyorum. Köyümün 2 tane ana caddesi var. 2 tanesinden bir tanesi bu. Manzaram bu. Yani fena değil. Sonuçta bir metropol şehir değil ama en azından gene tatlı duruyor bence. Ambara da ihtiyacımız var. Bu sırayı komple ambar yapmayı düşünüyorum. Çok fazla ürünümüz var. Çok fazla, aynı zamanda yiyecek için de bir tane tahıl ambarına ihtiyacımız var. Bunların üretimine bir başlamamız gerekiyor. Çünkü ileride çok fazla sıkışırsa, ki daha şimdiden bile ufaktan sinyallerini veriyor, İleriye dönük bir yatırımlara başlamamız gerekiyor. Aynı zamanda askerlerimiz için de belli başlı eşyalara ihtiyacımız var. Tabi sonuçta paramız var. Yani 1.5K'dan fazla paramız var neredeyse. Bunların siparişlerini verebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Gelsin abi. Kenarda dursun en azından şimdilik. Bak şu elma ağaçlarının güzelliğine bak. Yani her mevsimde güzeller ya. Bembeyaz çiçekleri var bir de. Çok tatlı. Siz şöyle ufaktan bir çekilin. Buraya daha da fazla ambar inşa edeceğim. Bunun belki devamını bile bir getirebilirim böyle yan tarafa doğru. Gerekiyor, lazım. Köyde çok malzeme var. Bunların bir şekilde depoya koyulması gerekiyor. Bir de bunlara yol çekebiliriz böyle. Tamamdır. 2 tane de tahıl ambarını sol tarafa inşa edebilirsek çok tatlı olacak. Bir tane böyle, bir tanesini de buraya inşa edersek, üstüne bir de bunların yollarını çekersek gayet güzel. Bunların artık yavaş yavaş inşaatına başlayabilirler. Hazır olduğu zaman yükseltmelerini de yaparız. En azından kısa bir süreliğine tahıl ve tahıl ambarı sorunumuz çok kalmamış olur. Savaşmaya girmeden önce ne kadar çok askerle sözleşme imzalayabilirsek bizim için o kadar iyi olacak tabii ki de. O yüzden şu anlık elimizde ne kadar sözleşmeli askerimiz varsa hepsini kadroya aldık. Hepsi artık bizimle savaşmak için hazır ol da bekleyecekler köyümüzde. Madem askeri gücümüz var, bu ne demek oluyor? Tabii ki de savaşmanın zamanı geldi. Bu arkadaşlara patronun kim olduğunu göstermenin vakti geldi. Ufaktan ne kadar elimizde asker varsa hepsini sınırımıza çıkartmanın vakti geldi. Güzel bir şekilde arkadaşları konumlandırabiliriz. Muhtemelen de zaten savaş alanını bize yakın bir taraflara verir diye tahmin ediyorum. Zamanında ben bu bölgeyi çok istemiştim ama benden önce aldın. Bu bölgede benim gözüm kaldı. O yüzden artık burayı tekrardan ele geçirmenin vakti geldi. Hakkım olanı geri almanın vakti geldi. Gönder ne kadar birliğin varsa. Sana meydan okuyorum. O da meydan okudu. Gönder abi, ne kadar büyük askerim varsa. Konuşmak falan istemiyorum. Konuşmayı sonlandırıyorum. Alanı biraz uzağa vermiş. Hiç sorun değil. Güzel bir düzen oluşturacağız şimdi hemen burada. Daha sonra şehrimizin gücünü arkadaşa göstereceğiz elbette. Avantajlı olabilmek için tabii ki de güzel bir düzen yapmamız gerekiyor. Okçular arkada kalacak, savunma yapabilecek birlikler ön tarafta kalacak ve hatta arka tarafa sarkabilecek birkaç birlik oluşturacağız. Mümkün olduğu kadar şu anlık herkesi ön tarafa alıyorum. Ormanlık alanda bir savaş yapacağız gibi duruyor. Okçularımız şöyle arkada durabilir. Sen de böyle dur. Bu özel birliği de yan taraftan belki alabiliriz. O yüzden sol alta alacağım şimdilik. Rakibin özel birlikleri ön safhada tabii ki de doğal olarak. Ben ise en ön safhaya
kiraladığım askerleri koymak istedim. Sonuçta benim halkım değil. Ölseler de açıkçası çok bana koymaz. Kendi nüfusumdan bir şey kaybetmeyeceğim. O yüzden diğer birliklerimi ise arkadan hücum edecek bir şekilde takviye niyetine göndermeye başlıyorum. Bu yavşak sürekli bunu yapıyor her savaşta. Ya soldan ya sağdan böyle bir iki birimini asıl ordudan ayırıyor. Ki beni arkadan vurabilmek için. Çünkü arkadan vurabilirse eğer daha fazla avantajlı olacak. Tabi ben yer miyim bunu? Yemem, ona göre birlik tutuyorum ben de arkada kendimi savunabilmek adına. En ön cephede işler şu an gayet güzel gidiyor. Sadece köşk ait olan askerlerimiz, özel birlikler birazcık sayısı azalmış gibi duruyor ama hiç sıkıntı değil. Daha arka tarafta bir sürü askerimiz var takviye yapabileceğimiz. Bir yandan okçular da kaçıyorlar galiba ya da kendilerine yer mi arıyorlar? Bir şeyler yapıyorlar ama emin değilim. Rakip ordudan dağılanlar var, gayet güzel. Çok az biraz kaldı sağ tarafta. Onları zaten hemen temizleriz. Şu okçuları takip etmesi için birkaç asker göndermek istiyorum. Sağ taraftaki birlik de dağıldı. Şu an sadece 2 tane birliği var diyecektim. Bir tanesi daha dağıldı. Sadece okçular var. Bu okçuları da bir şekilde yakalamamız gerekiyor. 2-3 tane okçu kalmış. Bunlar da hala direniyor. Tabi yeterli sayıda insan olmadığı için bir şey yapamayacaklar. Bizim piyade melisi de zabıta gibi hiç affetmiyor. Hemen yakaladılar zaten okçuları. Okçular da dağıldığına göre zaferi şimdiden kutlamaya başlayabiliriz. Ki gerek bile kalmadı. Direkt kutlamaya başlayabiliriz. Artık bu bölge bizim kontrolümüzün altında. Yavaş yavaş geliyorum. Ne alakaysa burada bir tane kamp buldum. Madem kamp var, askerimiz de var. Saldırmamak için herhangi bir neden bulamıyorum ben. Düşmanın eşyalarını araştırırken bir mal zulası bulmuşum. Bunları tabii ki de halkıma vermeyeceğim. Yeteri kadar eşyası var. Yeteri kadar ürünü var. Kendi hazineme ait bunların hepsi. Madem buraya kadar gelmişiz, askerlerimiz de burada. Bu bölgeyi de ele geçirmeye başlayabiliriz bence. Neden olmasın? Düşmanım bana meydan okudu. Korkuyor muyum? Tabii ki de hayır. Sana daha önce söylemiştim. Beni dinlemedin. Tüm kıtayı yavaş yavaş ele geçireceğim ve hiçbir şey yapamayacaksın. Arkadaş bize bir mesaj göndermiş. Diyor ki bu topraklardan vazgeç, sana bedeli neyse ödeyeyim. Biz o bedelleri çok ödedik. Bu saatten sonra hiçbir şeyden vazgeçmeye niyetimiz yok. Atara atar, gidere gider. Bu bölge bana aittir. Savaşımız başladı. Ön önde tabii ki de kiraladığımız askeri birlikler var. Kendi halkım daha arkada. Bütün okçuları tekrardan arkaya attık. Önde olacak halleri yok. Okçu sonuçta adamlar. Yan taraftan sağdan böyle yavaş yavaş giden bir birlik daha bıraktım. Arkaya sarkması için. Şu an her şey planladığım gibi gayet güzel işliyor. Şu an rakibimizin ordusu ikiye bölünmüş durumda ve bu iki orduyu da, bölünmüş orduyu da rahat bir şekilde tutabilecek durumdayız. Sağ ve sol taraftan kuşattık. Aynı zamanda rakibimizin arkasından saldırabilecek birkaç ordu birliğimiz de var. Okçularımız da gayet güzel bir şekilde arkadan destek veriyorlar. Askeri birliklerimiz şu an gayet iyi durumda. Çok güzel konum almış durumdalar. Bu bölgenin savaşını da rahat bir şekilde zaferle sonuçlandırabileceğimizi düşünüyorum. 2 tane bölgemiz var. Bu 3. bölgemiz olacak ve bu 3. bölge içinde kanımızın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Mızraklı birlikleri arkadan saldırmak için yönlendirebilirsem çok güzel olacak. Fakat yönlendiremiyorum. İlk önce buraya dizip daha sonradan belki saldırtabilirim. Düşmanımız da kendisini güzel bir yere açıkçası konumlandırmış. Arkasından saldıramıyorum şu an istesem de. Tamam, aralarından birkaç kişi dağıldı. Birkaç birim dağıldı sanırım. Bu gayet güzel. Okçularımız da elinden geleni yapıyor. Bir birim daha dağıldı. Çok fazla okçumuz var bu arada. Çok fazla işimize yarıyor. Başka yerden farklı birimleri de arkaya göndermeye çalışıyor arkadaş ama o birlikler gelene kadar çoktan savaş bitmiş oluyor. Neredeyse bütün birlikler dağıldı. Sadece sol aşağıda bir okçu birliği hala duruyor orada. Ok atıyor pıy 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 diye. Zafer
kaçırılmazdı zaten. Gayet rahat bir şekilde zaferimizi aldık. Madem bu kadar rahat bir şekilde bölgeleri ele geçiriyoruz, bir bölge daha ele geçirirsek neden olmasın? Gayet tatlı olur. Bir savaşa daha girebiliriz. Bir önceki bölgenin fethinden kalma okçular hala daha kaçmaya çalışıyor ama yeter artık. Bir haftadır kaçıyorlar. Bizim piyade birliği de bunları sağ olsun yakaladı. Onları zaten rahat bir şekilde alırlar ki takviyeleri de var. Hemen şuraya içeriye bir bakalım ne durumdalar. Savaş ne durumda? Ya zaten bu iki tane birlik bu okçu birliğine karşı çok rahat bir şekilde üstünlük kuracak. Bu garanti. Arkadaşlar kaçmaya çalışıyorlar ama dağıldılar ve zafer dedi. İlginç bir şekilde herhangi bir başka bir orduyla karşılaşmadan bu bölgeyi de çok kolay bir şekilde ele geçirdik. Bu biraz fazla kolay oldu bu arada. Sağ tarafımızdaki bölgeyi de almak istiyorum fakat 2000 nüfus diyor. 2000 zaten var. Herhalde tam yetmiyor yani bilmiyorum neden öyle bir sıkıntı olduğunu ama hiç sıkıntı değil. Gelişmeye devam edebiliriz. Köşkümüzden de aşar vergisini %20'ye çeksek en azından. Oradan güzel bir nüfuz getirimiz olacaktır. Bütün askerlerimizi yeni fethedeceğimiz bölgeye getirdik. Bu bölgede de hak iddia edebiliriz. Çok rahat bir şekilde alabileceğimizi de düşünüyorum. Yeteri kadar askerimiz var. Benimle konuşmak istiyormuş. Bir cevap verelim. İddialarım tartışmaya kapalıdır. Gayet ve açık net bir şekilde söylüyorum. Bu bölgenin de hakimiyetini ele geçireceğim. Hiç de bir şey yapamazsın. İstediğin kadar ordu gönder. Aha düşman birim görüldü. Gayet iyi, gayet güzel. Bir onların askeri birliğine bakıyorum, bir bizimkine bakıyorum. Sayıca çok çok fazla üstünüz. Bu bölgede çok rahat bir şekilde ele geçireceğimizden hiç şüphem yok açıkçası. Çok güzel bir düzen oluşturduk şu anda. Bütün okçularımız en arkada, sağda ve solda mızraklarımız var. En önde ise kiralık askerlerimiz var ki ilk olarak onları göndereceğiz her zamanki gibi. Özel milislerimiz onun bir arkasında. Şu an gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ben senin taktiğini çözdüm. O yüzden kafam rahat. Hemen sol taraftaki sözde arkama göndermeye çalıştığı askerleri sağ ve sola koyduğumuz mızraklar sayesinde çok kolay bir şekilde durduracağım elbette. Bu ön tarafta orta kısımda muazzam bir çatışma var şu anda. Herkes birbirine girmiş durumda. Kim kime vuruyor şu an hiç belli değil. Şu anki düzende birkaç askeri birlik bu rakibin arkasına sarkabilirse çok büyük bir avantajımız olacak. Buradaki milisler hala da koşturmaya devam ediyor. O yüzden bu 7 kişilik grubu arka tarafa almaya çalışıyorum. Eğer arka tarafa geçebilirlerse çok büyük bir avantajla saldıracaklar ki çok işimize gelecek. Bir kişi dağıldı bile. Bir grup daha doğrusu. O 7 kişilik birim ile diğerlerini dağıtmak çok daha kolay olacaktır ki şu an sayıca çok çok fazla üstünüz. O yüzden çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Bir birim daha dağıldı. Gayet güzel. Elimizde şu an bolca asker var. Diğer askerler de yavaş yavaş geri çekiliyor. Karşı rakibin mahiyetindeki askerler bunlar. Ki onlar da çok fazla dayanamayacak elbette doğal olarak ki dağıldılar bile. Bu bölgede çok rahat bir şekilde ele geçireceğimizi söylemiştim. Çok fazla sayıda askerimiz var. Çok rahat ve kolay bir şekilde bu bölgeyi de kendi alanımıza katacağız. Şu okçu birliklerinden gerçekten nefret ediyorum. Orada savaşılıyor, herkes kan döküyor. Muazzam bir savaş meydanı, bir muharebe var orada vesaire. Bir bakıyorum her şey bittikten sonra okçular şey yapıyor. Beyler galiba biz yeniliyoruz. Ufaktan biz kaçalım. Ondan sonra ben bunları tekrardan yakalayabilmek için 2 saat uğraşıyorum, arkalarından birim gönderiyorum. Birkaç birim daha göndermeye karar vermiş düşmanımız. Açıkçası çok zor olmayacak. Dediğim gibi çok fazla sayıda askerimiz var. O yüzden bunu da kısa bir şekilde zaferle sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Sayıca çok üstünüz, çok fazla avantajımız var. Birliği morali çok yüksek. O yüzden bize karşı çok fazla bir avantajı yoktu zaten ama elinden geldiği kadarıyla çabalamaya çalışıyor, uğraşıyor. Bu bölge için NPC arkadaşımız neden bilmiyorum 2 kez sefer gönderdi. Fakat tabii ki de bunlar yeterli değil. Her ne kadar asker gönderirsen gönder. Dediğim gibi ben istediğim bölgeyi, hak iddia ettiğim bölgeyi ele geçireceğim. Bu bölgenin de artık sahibi benim. Ticaret merkezinde çok fazla ürünüm var. Bunları bir şekilde depoya taşımamız gerekiyor. O yüzden de depoya bir sürü aile atmamız gerekecek gibi duruyor. Aile içinde doğal olarak eve ihtiyacımız var ki zaten şu an memnuniyet açıkçası yeteri kadar var.
O yüzden mümkün olduğu kadar çok ev yapmamız gerekiyor ki bu aile sayısını baya bir yukarıya taşımamız gerekiyor. Ağustos ayındayız ve şu elmaların güzelliğine bak ya. Buradan ne elma çıkar be. Bak. Çok tatlı duruyorlar ama ya. Buraya komple ambar yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla ambara ihtiyacım olacak. Ticaret merkezindeki ürünleri bir şekilde oradan almam gerekiyor ve o ticaret merkezindeki ürünleri tahminimce alacak olan bina ambar. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ambar yapıyorum ve mümkün olduğu kadar da oraya aile atamaya çalışacağım. Bana bir sürü tavuk yumurtası lazım. O yüzden bu evlerin arkasına komple tavuk kümesi yapıyorum. Bana çok yemek lazım. Bunlar çok az tavuk yumurtası yaptığı için mümkün olduğu kadar çok fazla tavuk kümesi yapıyorum. Bol bol aileye ihtiyacımız var. O yüzden birçok ev inşa etmemiz gerekiyor. Halihazırda elimizde malzememiz varken de buraya ev inşaatına başlayabiliriz. Barbarlar köye saldırmaya gelmişler. Köyü yağmalıyorlar fakat benim haberim yok. Ben bunu sonradan fark ettim. Bunu birazcık geç fark ettiğimden dolayı daha şimdiden pazar alanında birazcık kaybımız var. Askerleri çıkartır çıkartmaz zaten dağılmaya başlayacaklar. Çünkü çok fazla askerimiz var. Ama tek sıkıntı belli başlı binalarda ve özellikle de pazar alanında çokça yangınlar görüyorum. Şu an her yer yanıyor. Her yerden duman çıkıyor. Bu bir tık beni üzdü. Şehir merkezinde yaşanan o savaştan dolayı ceset çukuruna ve kiliseye birkaç aile atayabilirsek çok güzel olacak. Daha şimdiden o ölen kişileri almaları çok faydalı olacak bizim için. Aksi takdirde halkımız tekrardan o cesetlerden dolayı ağlamaya başlayacak. Moralleri bozulmaya başlayacak. Pazar yerindeki enkazları da ufaktan tamir etmeye başlayabiliriz. Çok fazla enkazımız var özellikle pazar alanında. İnşaatı biten evlere ise tavuk kümesi yapmaya başlayabiliriz. Çünkü çok fazla tavuk kümesine ihtiyacım var. Bunlardan gelecek olan yumurtalarla ithal edebilir miyim hiç zannetmiyorum. Ama en azından kendi şehrimin yiyecek ihtiyacını karşılayabilirsem çok güzel olacak. Ticaret merkezinde hala daha bir sürü eşya var ve bunları nasıl taşıyacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Çok fazla ambarım var fakat hala da eşyalar burada stoklanmaya devam ediyor. Ev yapmaya devam ediyoruz çünkü mümkün olduğu kadar ev sayısını artırıp aile sayısını da arttırmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar aile sayısını arttırmaya çalışıyorum ki hem çalışacak ailem olacak hem de askere gidecek, asker olacak insan sayım artacak. Diğer ticaret merkezindeki yoğunluğu azaltmak için bir tane daha ticaret merkezi yapmayı düşünüyorum. Böylece belki oradaki yoğunluk azalır ve aynı zamandaki oradaki biriken itemleri de alma şansımız olur diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Ticaret merkezlerini daha da çoğaltmayı düşünüyorum. Çünkü halkımızın her ihtiyacı ticaret merkezinden açıkçası sağlanıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bu ticaret merkezlerin sayısını arttırma gibi bir hedefim var. Belki 6, 7, 8 ay bilmiyorum şu anlık. Mümkün olduğu kadar çoğaltmaya çalışacağım. Ne zaman ki ilk ticaret merkezindeki o yoğunluğun azaldığını göreceğim. Ondan sonra durmayı düşünüyorum. Yeni bir pazar yerine ihtiyacım var çünkü insanların pazar tezgahı kurduğu ilk pazar yeri artık doldu. Daha fazla bir pazar alanı kuramıyorlar. O yüzden yeni bir tanesini de yapmaya başlamamız gerekiyor. Düşman birlik görüldü bu arada. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar birbirleriyle kavga etmeye başladılar galiba. Gerçekten birbirleriyle kavga ediyorlar. Neden bilmiyorum. Kim kimin ordusu onun da emin değilim. Hepsi eşkıya diye gözüküyor. Eşkıyalar da kendi aralarında kavga ediyormuş demek ki. Bunu da görmüş olduk. Eşkıyalar şehir içine girmeden şehrin dışında, sınırların dışında bunları alt edebiliriz. Çok daha avantajlı olur bizim için. Boş boşuna bunların ölüsüyle vesaire uğraşmamıza gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde eşkıyalardan da kurtulmuş oluruz böylece. Dağıldılar bile zaten. Şu heybetli ordumuzun bir fotoğrafını, bir öz çekimini alalım ya. Şu orduya bir bakar mısın arkadaş? Bu ne düzen, bu ne nizam, bu ne güzelliktir ya. Ticaret merkezinde yoğunluk var derken şaka yapmıyordum. Herkes sıkıştı şu an buraya. Hani bir trafik lambası vesaire koyamıyorum arkadaşlar ne yazık ki. Malum çok yıllar öncesinde yaşıyoruz.
Henüz daha trafik lambasını inşa etmedik, geliştirmedik. Bu arkadaşların buraya sıkışması birazcık sorun yaratacak mı bilmiyorum. Umarım o sıkışıklıktan da kurtulurlar. Yani bir yol falan yapayım desem zaten var. Bir yan taraftaki yolu da kullanmıyorlar. Bunlara ne yapacağız bilmiyorum şu an. Arasından bir tanesi demiyor ki dur şu ben bir kenara çekileyim de bir yol vereyim, diğeri geçsin vesaire, yok. Ya bunlar nasıl benim köylülerim anlamıyorum ki. Ticaret merkezleri tamamlandı. Şu an bayağı bir ticaret merkezimiz var. Köyümüz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde gözüküyor. 176 tane ailemiz var. Her birinde ticaret merkezin birer tane aile var en az. Bazılarında daha fazla var. Halkımızın içine karışmanın vakti geldi. Bakalım neler yapıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şu sokağın güzelliğine bak mesela. Çok güzel duruyor. Şöyle bir iki aydınlatma falan olsa çok tatlı olacak. Pazar yerimiz de gayet güzel. Bazı tezgahlar boş. Neden boş? Onların da dolu olması gerekiyor bu arada. Boş tezgahlar hiç hoş değil. Adamlar ne güzel buraya tarla ekmişler. Lahana ekmişler. Havuç ekmişler. Şu güzelliğe bir bak. Çok da gerçekçi de duruyor bu arada. Bu grafikler falan bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Bir de lahanaların üstünde yürümeseydi çok güzel olacaktı. Ama neyse. En sevdiğim kısım da tabii ki de elma ağaçları. Yani şu mevsimde renklerinin farklı farklı olması, elma olduğu zaman ağacın üstünde o elmaları görebilmen, hepsi çok tatlı açıkçası. Şunun güzelliğine bak. Bazılarında elma var bak mesela. Bunu buradan görebiliyoruz da. Buradayken galiba göremiyoruz sanırım. Yeni bir bölgeyi daha fethetmenin zamanı geldi. Yeteri kadar nüfusumuz ve yeteri kadar askerimiz var. Bu bölgede de hak iddia etmenin zamanı geldi. Savaşımız başlamak üzere, tüm ordular yerlerini almış durumda ve saldırıya geçmeye hazırlanıyorlar. Düşmanın mahiyetindeki askerleriyle benim mahiyetimdeki askerler çarpışmaya başladı, fakat düşmanın ayrıca bir birim daha fazla takviyesi var. Ben de kargılı birliklerimi destek olarak oraya gönderiyorum. Orta bölümde ise düşmanın piyadeleriyle benim piyade ve mızraklı ordum çarpışmaya başladı. Her zamanki gibi okçular güzel bir konum aldı ve arka taraftan savaş alanına destek veriyorlar. Sol tarafta tuttuğum mızraklı birlikleriyle düşmanın okçularına saldırmam için çok güzel bir fırsatım var şu anda. Orta alanda çatışma hala devam ediyor ve görünen o ki birliklerimiz bayağı üstün bir durumdalar. Okçuların da yardımıyla orta alanın hakimiyetini kısa süre içerisinde alacaklardır. Üst tarafta ise birliklerimiz düşmanın mahiyetindeki birlikleri dağıttılar ve geriye ufak bir grup kaldı. Bu ufak grup da çok fazla dayanamaz. Fakat hala direniyorlar bir şekilde. Bir yandan okçularımız saldırıyor, bir yandan da diğer kalan birliklerimizi de onların üstüne salabiliriz. Hazır boştalar. Okçuların da yoğun ok atışlarıyla birlikte o bölgenin hakimiyetini ele alacağız çok rahat bir şekilde. Bir yandan mızraklı birliklerimiz de okçu birliklerinin üstüne koşarak saldırtabiliriz. Her zamanki gibi uzun bir kovalamacanın ardından son kalan grubu da dağıtıyoruz ve bu bölgenin de hakimiyetini almış oluyoruz. Ve geriye sadece son iki bölge kalıyor. Bu bölgeye de hak iddia edebiliriz. Yavaştan bütün ordularımızı bu bölgeye yönlendirebiliriz. Burada da bir savaş gerçekleştireceğiz. Savaşımız başladı. Düşman birlikleri üstümüze doğru koşuyor ki özellikle okçular üstümüze doğru koşuyor. Yürek yemişler herhalde. Okçuları dağıtmak çok kolay olacaktır. Ki dağıldılar bile. Geriye kalan son bir tane daha birliği var ve o birlik de çok kolay bir şekilde dağıldı. Bu bölgenin de hakimiyetini almış olduk. Ve geriye son bir tane bölgesi kaldı rakibimizin. Bu bölgeyi de ele geçirmek için bütün askerlerimizi o bölgeye doğru yönlendiriyoruz. 2000 nüfuzumuz var. Bu bölgede de hak iddia edebiliriz. Son bölge için elindeki bütün kozlarla düşmanımız savaş alanına gelecektir. Son bir savaş için hepimiz hazırız. Herkes yerlerini almış bir durumda. Fakat son bir savaş için düşmanımız bayağı bir kalabalık orduyla geldi açıkçası. Tabi bu bizim için yeterli mi? Yeterli değil. Daha büyük bir orduyla gelmesi gerekiyor. Mızraklı birlikler savaşmaya başladılar bile. Aynı zamanda sol taraftaki birliklerim rakibin mızraklı askerleriyle savaşmaya başladı. Okçular arkadan destek veriyor. Yine her zamanki gibi iki tane birliğini arka tarafa sarkıttırdı. Fakat bunlar birçok sorun yaratmaz diye umut ediyorum. Ön saftaki birliklere ilk önce yoğunluk vermeye çalışıyorum. Bir birlik dağıldı bile daha şimdiden.
Ne kadar elimde okçu birlik varsa şu an ön tarafa doğru saldırmaları emrini verdim. Şu an birçok asker dağıldı bile. Gayet iyi, avantajlı durumdayız. Arka taraftaki okçulara da yönelmemiz gerekiyor. Ön taraftaki savaş alanında gördüğüm kadarıyla rakibin sadece bir tane birimi kaldı. Onun dışındaki birimleri ise okçu birimleri. Onları tekrardan kovalamamız gerekiyor. İçerideki birimler tekrardan dağıldı. Herhangi bir şey konuşmak istemiyorum. Konuşmayı sonlandırdım. 2 tane askeri birliği var. İkisi de okçu, ikisi de kaçıyor. Şu an onları da kovalamaya çalışıyorum. Onları da kovalayıp yakaladığım zaman muhtemelen alanın hakimiyeti bana geçecek. En sinir bozucu olan okçu birimleri tabii ki de kaçmaya devam ediyor ama nereye kadar kaçacaklar? Mızraklı birlikler okçuları yakaladı. Şu an ormanlık alanda bir çatışmadalar ve bu birlikler de çok rahat bir şekilde okçu birlikleri alacaklardır diye düşünüyorum. Sağ taraftakiler hatta baya bir üstünlük kurmuşlar bile. Çok az bir şey kaldı. Bu okçu birlikleri de çok fazla dayanamaz açıkçası. Buradaki birliklerle bu okçu birliklerini öldürdüğümüz zaman takviye olarak sol taraftaki birliklere yardım amaçlı gönderebiliriz. Şu an sol taraftakiler de çatışmada. Onlar da üstün geliyorlar şu anlık. Üstün geliyorlar. Fakat tekrardan onları kovalamamız gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Sağ tarafımızdaki birlikler zafer aldı. O sağ taraftaki okçular şu an kaçmaya başladı. Onları kovalamamıza hiç gerek yok. Sadece sol aşağıda kalan o okçu birliğini yakalamamız ve öldürmemiz gerekiyor. Fakat kaçmakta ısrar ediyorlar. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Okçuları tekrar yakalamaya başardık ve zafer bizimdir. Tüm kıtayı hükmümüz altına aldık. Uğraştırdı. Birçok asker yetiştirdik. Birçok paralı asker tuttuk. Yeri geldi köyümüz yağmalandı. Yeri geldi köyümüz istila edildi. Yeri geldi birçok acı çektik. Birçok kayıp verdik. Ama hiçbir zaman pes etmedik. Hiçbir zaman durmadık. Hep ilerlemeye devam ettik. Ve sonunda mutlak zafer bizimdir. 3 bölüm sonunda artık köyümüz bu şekilde gözüküyor. Birçok bina inşa ettik, birçok ev, birçok yapı, birçok asker yetiştirdik. Çok fazla ticaret yaptık ve sonunda artık tüm kıtayı ele geçirmeyi başardık. Bu macerada benimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Videoları izlediğiniz için, bu macerada bana destek olduğunuz için size teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz Senua's Sacrifice Hellblade olacak. Onu da en yakın zamanda YouTube kanalımda görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.